Az önce duyduğun ses modern dünyaya ait değildi. Bu ses 500 yıl önce bir savaşçının avucunda tuttuğu kil çömlekten yapılmış küçük bir kafatasının içinden yükseldi. Yüzyıllar önce bu ses bir savaş başlamadan önce duyulurdu ve o sesi duyan insanlar daha düşmanı görmeden korkuya kapılırdı. Çünkü bu tamamen insan zihnini hedef alan bir silahtı. Adı ölüm ıslığı. Eğer hazırsan bu sesin ardındaki gerçeğe gidiyoruz. Her şey 1999 yılında Meksika City'nin kalbindeki arkeolojik alanda başladı. Arkeologlar rüzgar tanrısı Ekalt'a adanmış dairesel bir tapınağın kalıntılarını temizliyorlardı. Toprağın altında 20 yaşında kurban edilmiş bir gencin iskeletine ulaştılar. Aslında bu sıradan bir keşifti. Ta ki gencin sıkıca kenetlenmiş parmakları arasında duran o küçük objeyi fark edene kadar. Arkeologlar önce bunun bir süs eşyası, belki de basit bir oyuncak olduğunu düşündüler. Onu bir kenara koydular ve üzerindeki tozu temizleyip müze envanterine kaydettiler. Kimse ona üflemeyi denemedi. Kimse bu küçük kilden kafatasının içinde neyin uyuduğunu merak etmedi. Tam 15 yıl boyunca o obje sessiz bir müze rafında bekledi. 15 yıl sonra bir araştırmacı bu objenin içindeki hava kanallarını merak edip ona ilk kez üflediğinde laboratuvarın duvarlarında yankılanan ses odadaki herkesin kanını dondurdu. Bu bir müzik notası değildi. Bu binlerce yıl önce insanın aynı anda can verirken attığı o son çığlığın kusursuz bir kopyasıydı. O an anladılar ki Aztekler sadece piramitler inşa etmemişlerdi. Onlar sesin anatomisini çözmüş ve dehşeti fiziksel bir forma hapsetmişlerdi. Peki neden basit bir kilden çıkan bu ses modern bir insanı bile bu kadar etkiliyor olabilir? Bu kadar sarsabilir? Aslında cevap bilincimizde değil, hayvani içgüdülerimizde saklı. Bilim insanları bu sesi laboratuvar ortamlarında analiz ettiklerinde ıslığın kaotik gürültü adı verilen bir frekans dizisi yaydığını fark ettiler. İnsan beyni doğadaki armonik sesleri sever. Bir piyano tuşu ya da bir keman teli bizi sakinleştirebilir, ancak ölüm ıslığı armoniden yoksundur. O tam olarak insan ses tellerinin en yüksek acı anında çıkardığı frekansları taklit ediyordu. Zürih Üniversitesi'nden nöroakustik uzmanlarının yaptığı testlerde bu sesi dinleyen deneklerin beyin taramalarında amigdala bölgesinin adeta bir yangın yeri gibi parladığı görüldü. Amigdala beynimizin alarm sistemidir. Bu ses oraya ulaştığında beyniniz size bir enstrüman dinlediğinizi söylemez. Size yakınlarda bir cinayet işleniyor ya da bir avcı sana doğru geliyor mesajını verir. Aztekler 1400'lü yıllarda modern nörobilimin henüz adını bile koymadığı bir şeyi keşfetmişlerdi. İnsan korkusunun biyolojik frekansını. Aslında Aztekleri anlamadan ölüm ıslığını anlamaya çalışmak bizi yanıltabilir. Sadece korkutucu bir ses sanırız. Ancak bu medeniyet için ölüm kaçınılması gereken bir son değildi. Evrenin çarklarını döndüren tek yakıttı. Bizim için korkunç olan onlar için gerekliydi. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Meksika Vadisi'ne hükmeden bu insanlar kendilerini güneşin halkı olarak adlandırıyorlardı. Ve onlara göre güneş her gece yeraltı dünyasının canavarlarıyla savaşıyordu. Yarın sabaha kadar doğabilmesi için ona güç vermeliydiler. Bu güç sadece ve sadece insan kanında gizliydi. Aztek ordusu bugünkü modern özel kuvvetlerden bile daha disiplinli bir yapıya sahipti. Onlar için asıl başarı düşmanı öldürmek değil, onu canlı ele geçirip büyük tapınakta tanrılara sunmaktı. İşte bu noktada karşımıza çiçek savaşları çıkar. Bu iki ordunun sırf kurbanlık esir toplamak için önceden anlaşıp yaptığı ritüelistik savaşlardı bunlar. Ölüm ıslığı işte bu atmosferde anlam kazanıyordu. Ölümle bu kadar içli dışlı olan, her ay binlerce kişinin kurban edilişini izleyen bir halkın korkuyu nasıl bir sanata dönüştürdüğünü hayal edebiliyor musun? Onlar için korku, düşmanı felç eden
kutsal bir enstrümandı. Ölüm ıslığının neden bir kafatası şeklinde olduğunu hiç düşündün mü? Bu sadece estetik bir tercih değildi. Aztek mitolojisinde ölüm tanrısı genellikle eti dökülmüş, kanlı bir iskelet olarak tasvir edilir. Aztekler birine bu ıslıkla seslendiğinde aslında onlara yeraltı dünyasının yani Mikla'nın kapılarının açıldığını haber veriyorlardı. Modern arkeologlar bu ıslıkların bazen kurban edilen kişilerin yanına gömüldüğünü gördüler. Bir teoriye göre kurban edilen kişi yeraltı dünyasındaki o uzun ve tehlikeli yolculuğunda kötü ruhları korkutup uzaklaştırmak için bu ıslığı çalmalıydı. Yani bu ses yaşayanlar için bir dehşet silahı iken ölüler içinse karanlıkta bir kalkandı. Aztek zihniyeti yaşayan ve ölüm arasındaki o ince çizgiyi işte bu sesle bulanıklaştırıyordu. Dışarıdan baktığımızda sadece korkutucu bir figür görebiliriz. Ama bu kilden kafatasının içine girdiğimizde Azteklerin rüzgarı nasıl evcilleştirdiğini anlarız. Modern akustik mühendisleri bu objeyi ilk kez X-ray taramasından geçirdiklerinde şaşkına döndüler. Çünkü bu bir flüt ya da ıslık değildi ya da bir müzik aleti değildi. Bu doğada benzeri olmayan karmaşık titreşim cihazıydı. Sıradan bir düdükte hava tek bir yoldan geçer ve dışarı çıkar. Ancak ölüm ıslığında durum farklıdır. Üflediğiniz hava önce dar bir tünelden geçer ve ardından geniş dairesel bir boşluğa çarpar. Burada hava ikiye bölünür. Bir kısmı dışarı çıkmaya çalışırken diğer kısmı içeride hapsolur ve kendi etrafında dönmeye başlar. İşte mucize veya felaket tam da burada gerçekleşir. Dışarı çıkmaya çalışan hava ile içeride dönen hava akımı tam orta noktada çarpışır. İşte bu çarpışma saniyede binlerce kez tekrarlanan mikroskobik patlamalar yaratır. Aztekler laboratuvarları olmadan sadece parmakları ve killeri oynatarak havanın türbülans yaratma prensibini çözmüşlerdi. Peki bu mühendislik neden bir kafatası formuna hapsedildi? Sadece sembolizm mi? Hayır. Ses uzmanlarına göre kafatasının içindeki boşluk insan gırtlağının ve ağız boşluğunun yapısını taklit ediyor. Islıktan çıkan o hırıltılı, çatallı ve kirli ses kafatasının çene yapısındaki boşluklarda yankılanarak o tanıdık ama bir o kadar da yabancı olan insan çığlığı tınısını alıyor. Aslında kritik olan şu, bu bir müzik aleti değil, bu tamamen bir etki cihazı. Müzik aletleri belirli bir frekansta, notada sabit kalmaya çalışır. Ölüm ıslığı ise tam tersini yapar. Sürekli değişen, asla tahmin edilemeyen bir frekans aralığında gezinir durur. Beynimiz bu belirsizliği tehlike olarak kodlar. Çünkü doğada sadece iki şey bu kadar kaotik ses çıkarır. Şiddetli fırtınalar ve can çekişen canlılar. Bu ıslıkları yapmak sadece kile şekil vermek değildi aslında. Hava kanallarındaki 1 milimetrik sapma sesi bir çocuk düdüğüne çevirebilirdi. Aztek zanaatkarları bu ıslıkları akord ederken muhtemelen rüzgarın sesini dinliyorlardı. Her bir ıslık onu yapan kişinin nefesiyle ve ruhuyla birleşiyordu. Bugün 3D yazıcılarla bu ıslıkları kopyalamaya çalışıyoruz ama hala o orijinal organik dehşet tınısını yakalamakta zorlanıyoruz. Neden mi? Çünkü Aztekler sadece bir obje yapmıyorlardı. Onlar doğanın en vahşi sesini bir avuç toprağın içine hapsetmeyi başarıyorlardı. Peki sormak lazım. Neden bir keman sesi bizi ağlatırken bu ıslık bizi kaçmaya zorlar? Neden beynimiz bu sesi bir müzik olarak sınıflandırmayı reddediyor? Bilim dünyası bu sorunun peşine düştüğünde karşımıza dehşet verici bir biyolojik gerçek çıktı. Aztek ölüm ıslığı doğrudan insan beyninin korku devresini hacklemek üzere tasarlanmış. Modern nörobilim sesleri işleme biçimimizi ikiye ayırır. Normal sesler işitme korteksinde analiz edilir, anlamlandırılır ve rafa kaldırılır. Ancak bazı sesler var ki onlar mantık süzgecini devre dışı bırakır. Zürih Üniversitesi'ndeki araştırmacılar gönüllü deneklere Aztek ölüm ıslığını dinlettiklerinde şunu fark ettiler. Ses duyulduğu anda beynin amigdala bölgesi bu sese sadece yüksek bir gürültü tepkisi vermiyor. Onu bir bebeğin ağlaması ya da bir insanın canavliyle attığı çığlıkla
aynı kategoriye koyuyordu. Beyinleri tam olarak onlara şunu söylüyordu: şu an çok yakında bir türdeşin acı çekiyor ya da öldürülüyor ve tehlikedesin. Peki sen bunun bir kilden yapılmış obje olduğunu bilsen bile evrimsel mirası olan o ilkel beyin buna inanmıyor. Aztekler 15. yüzyılda modern psikiyatrinin henüz adını bile koymadığı bir kavramı, akustik travmayı bir silaha dönüştürmüşlerdi. Peki bu sesin içindeki o kirli tını nedir? Fizikte buna doğrusal olmayan akustik denir. Doğadaki çoğu ses düzenlidir. Ritmik bir dalga boyuna sahiptir. Ancak ölüm ıslığı saniyeler içinde binlerce farklı frekansa zıplar. İnsan zihni belirsizlikten nefret eder. Dolayısıyla bir sesin nereye gideceğini tahmin edemediğimizde savunma mekanizmamız tavan yapar. İşte bu ıslık tam olarak o belirsizliği tetikler. Islık çalarken duyduğumuz o hırıltı aslında beynimizin sesi. Analiz edemeyip hata vermesinin bir sonucudur. Aztekler düşmanlarının zihnini adeta mavi ekran verdiren bir frekansla bombardıman ediyorlardı. Bazı bilim insanları bu sesin neden bu kadar etkili olduğuna dair daha derin bir teori sunuyor. Taklit. Doğada bazı avcılar avlarını çekmek veya felç etmek için onların korku seslerini taklit ederler. Aztek ölüm ıslığı insanın en saf acı nidasını taklit ederek bizi biyolojik bir tuzağa düşürüyor. Bu ses sadece bir gürültü değil, binlerce yıl boyunca vahşi doğada bizi hayatta tutan tehlike algımızın tersine mühendislikle bize karşı kullanılmasıdır. Yani sen bu sesi duyup korktuğunda aslında evrimsel olarak sağlıklı olduğunu kanıtlıyorsun. Aztekler ise bu sağlığı senin en büyük zayıflığın haline getiriyor. Şimdi tüm öğrendiklerimizi birleştirelim. Azteklerin ölüm felsefesini, ıslığın o kaotik mühendisliğini ve beynimizin amigdala bölgesindeki o ilkel korkuyu. Şimdi hepsini tek bir ana sığdıralım. Savaş meydanı. Binlerce Aztek savaşçısı ormanın karanlığında sessizce süzülüyor. Karşılarında sayıca onlardan üstün ama zihnen hazırlıksız bir düşman var. Aztek komutanı işaretini veriyor ve o an tek bir ıslık değil, aynı anda yüzlerce ölüm ıslığı geceyi yırtıyor. Askeri stratejistler buna akustik maskeleme der. Yüzlerce ıslığın yarattığı o devasa ses dalgası düşman askerlerinin birbirine verdiği komutları duymasını imkansız hale getirir. Ama asıl yıkım fiziksel değil, zihinseldir. Karanlığın içinden üzerine gelen şeyin ne olduğunu göremiyorsun. Duyduğun şey bir insan sesi değil, bir yaratığın kükremesi de değil. Sanki yerin altından binlerce ölü ruh aynı acı içinde haykırıyor gibi. Düşman askeri için o an savaşın bittiği andır. Çünkü insan göremediği ve anlamlandıramadığı bir düşmana karşı kılıç sallayamaz. Aztekler düşmanını fiziksel olarak öldürmeden önce onun direnme iradesini öldürüyordu. Bu tarihin gördüğü en eski ve en etkili psikolojik harekat örneklerinden biridir. Ancak bu sesin yankısı sadece savaş meydanlarında değil, büyük tapınağın merdivenlerinde de duyuluyordu. Kurban törenlerinde kurbanın kalbi çıkarılmadan hemen önce bu ıslık çalınırdı. Neden mi? Bazı teorisyenlere göre bu ses kurbanın ruhunu yeraltı dünyasına, yani Mictlan'a uğurlayan bir geçiş frekansıydı. Belki de Aztekler bu sesle tanrıları çağırıyorlardı. Onlara göre kan güneşin yakıtıydı. Bu ıslık ise o yakıtın ateşlenmesi için gereken kıvılcımdı. Ses madde ile mana arasındaki köprüydü ve o köprü her zaman korkuyla inşa edilirdi. Videonun başında bir soru sormuştum. Bu ses bir enstrüman mıydı, bir silah mıydı, yoksa bir ritüel aracı mı? Belki de cevap bunların hiçbiridir. Belki de Aztek ölüm ıslığı insanın kendi korkusunu keşfetme yolculuğunun bir sonucuydu. Aztekler binlerce yıl önce insanın en zayıf noktasını buldular. Hayal gücü. Bu ıslık aslında hiçbir şey yapmıyor. O sadece senin kendi zihnindeki en karanlık korkularını uyandırıyor. Sesi duyduğunda hissettiğin o dehşet, kilden yapılmış bir kafatasından değil, kendi genetik mirasından geliyor. Bugün bu sesin sırlarını çözdüğümüzü sanıyoruz. Frekanslarını ölçüyoruz.
3D modellerini çıkarıyoruz. Nörolojik etkilerini analiz ediyoruz. Ama en rahatsız edici soru hala ortada duruyor. Bugün aynı şey farklı yöntemlerle hala yapılıyor olabilir mi? Dijital algoritmalar, sosyal medya yankıları ve kitleleri korkuyla yöneten modern stratejiler acaba Azteklerin o kilden kafatası bugün cebimizdeki cihazların içine mi saklı? Yorumlarda düşüncelerini merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.